Merhaba dostlar, ben Ozan. Ülkemizde yeni Redmi Note serisi tanıtıldı. Bu videoda Note 14 Pro 5G'nin tüm özelliklerine ve fiyatına yakından bakacağız. Bu fiyatları almak mantıklı mı? Bize neler sunuyor? Tüm artı ve eksileriyle konuşacağız. Bu tarz tarafsız incelemelerin devamı için de abone olup bildirimleri açmayı unutma. Destekleriniz benim için çok önemli. Baştan belirteyim, Xiaomi ile bir işbirliği, herhangi bir reklam, ürün yerleştirme yok. Burada şeffaf bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Şimdi ilk olarak kutu içeriğiyle başlayalım. Kutudan telefonumuz, Type-C şarj kablosu ve 45 Watt'lık şarj adaptörü kutudan çıkıyor. Bu rakiplerine oranla önemli bir artı. Hem de hızlı şarj desteği olarak maksimum kapasiteli adaptörü hala kutuda tutması bence gerçekten güzel. Tasarıma baktığımızda Note 14 Pro 5G özellikle arka tasarım olarak gerçekten yeni bir cihaz olduğunu hissettiriyor. Fakat Poco X7 ile de oldukça benzediğini söyleyeyim. Burada Redmi logosu çok daha küçük bir şekilde yerleştirilmiş. Tasarımsal açıdan sade ve dışarıdan baktığınızda kesinlikle premium hissiyatı veren bir telefon. Kalınlık ve ağırlık kısmında 8.4 mm kalınlık ve 190 gramlık ağırlığa sahip. Çok kalın değil, ince de değil, çok da hafif bir telefon olduğunu söyleyemem. Yani hem kalınlık hem de ağırlık kısmında tam olarak orta seviye diyebilirim. Yine de telefonu tek elle yarım saat, bir saat kullandığımızda elimizi biraz yorabiliyor. Malzeme kalitesi olarak arka kapakta, çerçevelerde plastik. Hissiyat olarak plastik kalitesi üst seviyede diyebilirim ve dayanıklı bir kasasının olduğunu da söyleyeyim. Fiyatına oranla da güncel cihazlarla kıyasladığımda malzeme kalitesi eksi diyebileceğim bir nokta değil. Şu anda 20.000 bandındaki bütün orta segment cihazlar benzer kalitede. Samsung'un FE serisi hariç. Ekranda 6.67 inç AMOLED Full HD Plus çözünürlük, 120 Hz tazelemeyi görüyoruz. 446 ppi piksel yoğunluğuna sahip. 120 Hz tazeleme, HDR10 Plus, Dolby Vision ve 5 milyona bir kontrast oranı, 12 bit renk derinliği gibi bir ekranda görebileceğimiz en üst düzey teknolojiler Note 14 Pro 5G'de var. Ekran oldukça akıcı ve güzel hissettiriyor ve 3000 nit maksimum parlaklığa çıkabiliyor. Note 13 Pro 5G'ye oranla aslında tek geliştirme parlaklık kısmında diyebilirim. Ekranda renkler, canlılık ve kontrast oranı gayet iyi seviyede. Özellikle orta segment bir cihaza oranla düşündüğümde ekran kalitesi kusursuz diyebilirim. Ekrandaki kavisi tasarımda hem günlük kullanım hem de telefonda bir şeyler izlerken biraz daha ekranı içine alan 3 boyutlu bir deneyim veriyor. Yani ekran yönünde benden tam notu aldı. Donanımda güncel işlemciler içinde hem performans hem de verimlilik tarafında benim en beğendiğim işlemcilerden MediaTek Dimensity 7300'ü görüyoruz. 4 nanometrelik bu işlemcimiz çok fazla ısınmıyor ve verimlilik, batarya tüketimi anlamında da oldukça dengeli bir işlemci. 12 GB RAM, 512 GB depolama ile gelirken UFS 2.2 depolama biçimiyle beraber geliyor. Açıkçası MediaTek Dimensity 7300 ile UFS 3.1 depolama biçimini beklerdim. Deneyimi çok kötü etkileyecek büyük bir eksi mi derseniz değil. Ama cihazda uygulama açılış hızları, yüklemeler, dosya transferleri biraz daha iyi olurdu. Yine de uygulama açılışlarında bekleten, hantal çalışan yavaş bir telefon değil. MediaTek 7300 günlük kullanım için fazla yeterli bir işlemci ki 12 GB RAM ile de arka planda 3-4 uygulamayı aynı anda kullanabiliyoruz. Oyun tarafında da bu donanımla beraber PUBG'de düşük ayarlar 60 FPS'i rahat görüyoruz. Uzun süreler telefonu zorladığımızda da yarım saatin üstünde PUBG oynadığımız zaman ara ara FPS düşüşleri, donma, takılma olmuyor. Tabi oyunları yüksek grafiklerde oynamak veya 120 FPS gibi bir beklentiniz varsa Note 14 Pro 5G kesinlikle size göre değil. Antutu'da bu işlemci 650.000 almayı başarıyor. Açıkçası Note 14 Pro 5G performans olarak aldığınızda üzecek bir telefon değil. 20.000 TL altı için kabul edilebilir bir işlemci ama bu fiyat bandındaki rakipleriyle kıyasladığımda işler değişiyor. Bu fiyatlarda Dimensity 8400, Exynos 2400E gibi çok daha güçlü performanslı işlemciler var. Kısacası donanım ve performans olarak bu fiyatlarda geride. Kamera tarafında ana kameramız 200 megapiksel, f1.6 ve OIS desteğine sahip. Samsung'un ISOCELL HP3 sensörü burada kullanılmış. Bu kamerayı bir yerden hatırlıyorsanız doğru tahmin. Note 13 Pro 5G'deki aynı ana kamera burada da kullanılıyor. 8 megapiksel ultra geniş ve 2 megapiksellik makro kamerayı görüyoruz. Fotoğraf çekim kalitesi olarak ana kamerayla yardımcı kameralar arasında ciddi farklar var. Burada ultra geniş açı ve makro kamera ana kameraya oranla çok daha zayıf kalıyor. Ama orta segment için normal. Dışarıda aydınlık ortamlarda ışığı doğru bir şekilde aldığımız zaman fotoğraflar gayet net ve oldukça canlı diyebilirim. Ana kamerada da fotoğrafların detaylarında kayıp minimum seviyede. Genel anlamıyla renklerde abartıya kaçmıyor. Yapay zeka desteği fotoğrafı çektikten sonra kontrast oranı ve doygunluk tarafını iyi ayarlıyor diyebilirim. Ön tarafta da 20 megapiksellik Full HD 60 FPS çekebilen bir kamerayı görüyoruz. Arka kamerayla da 4K 30 FPS çekimler yapabiliyoruz ve OIS desteği orta segment bir cihaza oranla gayet iyi çalışıyor. Titreşimleri engelleme, stabilizasyon konusunda da başarılı diyebilirim. Ama artık yıl olmuş 2025. Note 14 Pro serisinin 5G cihazında bence 4K 60 FPS'in
olması gerekiyordu. Neden yok derseniz işlemciden dolayı, çünkü Dimensity 7300 4K 60 FPS uyumlu değil. Bu fiyatlarda 4K 60 FPS standart olmuşken video kalitesi başarılı, fakat 4K 60 FPS olsa çok daha iyi olurdu. Gece performansı da orta segment bir cihaza oranla yeterli. Açıkçası genel olarak kamera performansını değerlendirirsem orta segmentte iddialı, fakat Note 13 Pro 5G'ye oranla kamerada bence çok bir geliştirme yok. Yani Note 13 Pro 5G ile hemen hemen aynı deneyimi alıyoruz. Kameralar hemen hemen aynı, fakat batarya kısmında biraz daha geriye gitmiş durumda. 5110 mAh batarya, fakat bu kez 67 Watt hızlı şarj değil 45 Watt'lık hızlı şarjı görüyoruz. Kutu içeriğinden adaptör çıkıyor. Bu adaptörle beraber sıfırdan 100'e yaklaşık bir saatte tam olarak doldurabiliyoruz. Neden hızlı şarj 67 Watt'tan 45 Watt'a düştü? Çok bir anlam veremedim. Hani donanımda veya kamerada ciddi gelişme var. Hızlı şarjdan o yüzden kıstık desem o da değil. Batarya performansı olarak bu batarya ve Dimensity 7300 ile beraber gündelik kullanımda 8-9 saat ekran sürelerini rahatlıkla görüyoruz. Oyun odaklı kullanımlarda da bu süreler 5,5 saat civarında. Note 14 Pro 5G batarya performansı olarak yoğun bir kullanımda çoğumuz için bir günü rahat rahat çıkartacak bir telefon. Batarya deneyimiyle Note 14 Pro 5G üzecek bir telefon değil. Yazılımda Android 14 ve HyperOS ile beraber geliyor. 3 yıl Android, 4 yılda güvenlik güncellemelerini alacak. HyperOS ile beraber yazılım deneyimi oturmuş durumda. Dimensity 7300 ve HyperOS oldukça optimize çalışıyor. Arayüzde geçişler pürüzsüz, yağ gibi akıyor diyebilirim. Telefonu kullanırken donma, takılma, lag problemi yaşamıyoruz. Gayet akıcı, kasmadan iyi bir deneyim veriyor. Evet, 3 büyük Android güncellemesi alacak ama bunu 2 olarak da sayabiliriz. Çünkü bu telefonun Android 15 ile gelmesi gerekiyordu. Güvenlik kısmında yüz tanıma ve ekran altına yerleştirilmiş parmak izi okuyucumuz var. Parmağı dokundurduğumuz anda ekran kilidinden çok hızlı şekilde kurtuluyoruz. Yani arada bir algılamama, yavaş çalışma sorunu yok. Oldukça stabil çalışıyor. Kablosuz bağlantılarda Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, 5G ve NFC desteğini görüyoruz. Suya ve toza karşı da IP68 ile beraber 1,5 metre suya 30 dakika boyunca dayanabiliyor. Ama yine de siz telefonu suya sokmayın. Çünkü sıvı temasında oluşacak bir hasar da garanti kapsamında değil. Dostlar, şimdi en önemli kısım fiyat ve değerlendirmeye geçelim. Note 14 Pro 5G'nin ülkemize yalnızca tek versiyonu geldi. 12 GB RAM, 512 GB depolama ile 23.000 bandında rahatlıkla alabiliyoruz. Açıkçası genel olarak sunduklarıyla tam bir orta segment, fakat fiyatı orta üst segmentte. Note 14 Pro 5G'ye genel olarak baktığımda bu fiyatlarda öne çıkan, rakiplerinden ayrılan bir noktası yok. Note 14 Pro 5G genel toplamda kötü bir cihaz değil ama bu fiyatlarla bence hiçbir alınabilirliği yok. Çünkü ne donanım, ne kamera, ne de bataryada Note 13 Pro 5G'nin üstüne koymuş bir telefon değil. Note 13 Pro'da nasıl bir deneyim alıyorsak çok benzer bir deneyimi Note 14 Pro'da alıyoruz ve Poco X7 ile de hem tasarım hem de genel özellikleriyle çok yakın. X7'yi şu anda 16.000 bandında bulabiliyorken Note 14 Pro 5G'ye 23.000 vermek bana hiç mantıklı gelmiyor. İkisi de Xiaomi'nin cihazı. Ana kameralar dışında neredeyse aynı cihazlar. Aradaki fiyat farkı ISOCELL HP3 için verilmez. Objektif olarak Note 14 Pro 5G'nin bu fiyatlarda geride kalmayan 3 noktası var. Tasarım, ekran ve batarya performansı. Bunun dışında kamerada performans da geride ki yurt dışı fiyatının 370 euro olduğunu düşündüğümde Xiaomi Poco'nun X serisindeki gibi ülkemize özel bir fiyat düzenlemesi de yapmamış. Bu da Note 14 Pro serisinin ölü doğmasını sağladı. Kesinlikle kötü bir telefon değil. Tam olarak orta segment. Bu fiyatlarda X7 Pro genel deneyimde daha dengeli olsun diyorsam biraz daha koyup 14T veya S24 FE almak çok daha mantıklı diyebilirim. Yani bu telefona alınabilir, önereceğim bir cihaz demem için fiyatının minimum 20.000'in altına gelmesi gerekiyor. Son olarak sundukları ve fiyatıyla beraber Note 14 Pro 5G'ye bir not verecek olursam benden 6.5'u aldı. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Note 14 Pro 5G sizce nasıl olmuş? Görüşlerinizi mutlaka bekliyorum. 4G versiyonun videosu da gelecek. Onu da kaçırmamak için alt taraftan beğenip abone olmayı unutma. Destekleriniz benim için çok önemli. Aklına takılan herhangi bir soru olursa da mutlaka yorumlarda bekliyorum. Ben Ozan. Sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.